Tekrardan merhabalar. Bugün kanalımızın ikinci videosunu çekiyorum ve bu bahsedeceğim konu çok önemli bir konu. Birçoğunuzun atladığı, bilmediği ya da bildiği halde coin'in heyecanına kapılıp da göz önünde bulundurmadığı bir durum olabilir. Ama en çok can yakan kısım da bu noktadan geliyor. O yüzden buna dikkat etmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor. Eğer çevrenize karşı yani sevmediğiniz insanlara karşı yeterince rahatsız edici olmak istiyorsanız yeterince zengin olmanız lazım ve yeterince bilgili olmanız lazım. İkisi birbiriyle bağlantılı. Ve bu ikisini başarmanın yolu da öğrenmekten geçiyor. Başlayalım. Burada örnek olarak Aptos'u açtım incelemek için. CoinMarketCap'ten Aptos'u aratıp siz de girebilirsiniz. Token Unlocked kısmı var. Buraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi karşıma böyle bir ekran çıktı. Burası gördüğünüz şey coin'in dağılımı. Investors dediği yatırımcılar. Bunlar çok erken fiyatlardan, çok düşük fiyatlardan alıyorlar. Yatırım yapıyorlar bu projeye ve ondan sonra genel anlamda bunların coinleri gördüğünüz gibi şu mavi alan Investors'ı temsil ediyor. Bunların coinleri dolaşıma çıktıkça çok büyük karda oldukları için satıyorlar. Bunların fazla olması kötü bir şey. Onu söyleyeyim. Core Contributors. Bunlar da aynı şekilde bu sisteme destek sağlayan kişiler. Bunların da fazla olması, bunlara da fazla bütçe ayrılması iyi bir şey değil. Çünkü bunlar da çok önceden e, bu coin'e sahip oluyorlar ve sonra da gördüğünüz gibi kilidi açılmaya başlanmış. Ne zamandan beri? Aralık 2023'ten beri bunların kilidi açılmaya başlanmış. Bu iki bölümün. Ve onlar da genel anlamda satıcı olarak konumlanıyorlar. Foundation dediği kurucular ve community dediği de bizler. Yani topluluğu. Bu community'nin fazla olması güzel bir şey. Biz bir coin'e baktığımız zaman, bir coin'i almaya karar verdiğimiz zaman ilk bakmamız gereken şey fiyat değil. Fiyat tek başına hiçbir şey ifade etmez. Çünkü bir varlıktan dolaşımda ne kadar olduğunu bilmediğimiz sürece fiyatın hiçbir önemi yok. Dolaşımdaki arz budur, circulating supply. Bunların İngilizcesini öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü her yerde İngilizcesi karşınıza çıkacak. Türkçe çok fazla kaynak yok. Her site size Türkçe bilgi sunmuyor. Çeviriler de güzel olmuyor. O yüzden bunları öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Circulating supply dediği dolaşımdaki arz. Bu dolaşımdaki arz ile fiyatın çarpımı piyasa değerini veriyor. Biz bir coin'e hedef verirken piyasa değerine göre hedef vermeliyiz. Fiyatına göre değil. Bu yüzden bu piyasa değerindeki değişimler bizi çok ilgilendiriyor. Piyasa değerindeki değişimleri tespit edebilmemiz için de burada gördüğünüz gibi kilit açılma takvimlerine bakmamız gerekir. Ve tabii ki de alokasyonlara yani kimde ne kadar coin bulunduğunu ve kilit açma durumunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi size şunları özetleyeyim. Market değeri dediğim gibi circulating supply ile fiyatın çarpımı, volüm dediği günlük hacmi, son 24 saatteki hacmi, yani alım satım miktarı diyelim. Volüm bölü market cap dediği hacmin market cap'e bölümü. Circulating supply dediği dolaşımdaki arz. Yani bizim kolayca ulaşabildiğimiz, alım satım yapabildiğimiz arz burası. Ve bizi ilgilendiren kısım da önemli kısımlardan bir tanesi burası. Total supply dediği toplam arz. Ancak burada maksimum supply dediği bir şey var. Bu da sonsuz gösteriyor. Yani ihtiyaç halinde total supply aslında arttırılabilir. Bunun kararını kim alır? Community alabilir, kurucular alabilir, takım alabilir. O da coin'den coin'e değişecek bir olay. Onu da araştırmak gerekir coin özelinde. Bir de FDV var. Fully Diluted Market Cap. Yani tamamen seyreltilmiş market değeri. Bu da şu şekilde hesaplanıyor. Total supply ile ya da burada maksimum supply varsa maksimum supply ile fiyatın çarpımıyla o hesaplama elde ediliyor. Bu önemli. Şimdi biz nasıl bunu değerlendiririz ona gelelim. Gördüğünüz gibi kilitli kısım %57. Kilidi açılmış kısım %33. Bir de burada untracked dediği bir şey var. Yani izlenemeyen kısım. %9.92. Bu izlenemeyen kısmı farklı siteler biliyor olabilir. Belki oralar daha
detaylı araştırma yaptığı için bu veriyi sunuyor olabilir. O yüzden farklı farklı sitelerden de bunu doğrulayabilirsiniz veya hiçbir site tam anlamıyla ulaşamıyor olabilir. Evet, bir de burayı inceleyelim. Gördüğünüz gibi bugünü gösteriyor. Şimdi burayı değerlendirirken şöyle yapacağız. Bugün 9 Ağustos 2024. Biz hedef verirken demiştim ki market cap'e göre hedef vermemiz gerekiyor. Örneğin 2,5 milyar dolar diyelim market cap'e şu an. 10 milyar dolar olunca çıkacağız diyorsunuz. O zaman şunu yapmamanız gerekiyor. 2,5 milyar dolar 10 milyar dolar arasında 4 kat fark var. O zaman fiyat da 4 katına çıktığında çıkayım diyemezsiniz. Çünkü buradaki arz artışından dolayı piyasa değeri 10 milyar dolara ulaştığında fiyat 4 kattan daha az bir şey yapmış olacak. O da arz artışından dolayı. Bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Buradaki arz takvimini herhangi bir yerde bulabilirsiniz. Token'in ismini yazıp Tokenomics diye arattığınız zaman birçok yerde çıkar. Hatta şuradaki untracked yani takip edilemeyen kısmı da bulmaya çalışacağım. Burada vardı sanırım. Burada genelde çoğu oluyor. CryptoRank.io'da. Aptos yazdık, giriyoruz. Vesting kısmına geldik. Bakın burada da untracked diye belirtmiş. %8 olarak belirtmiş bu sefer. Ve o %8.02'lik kısmı burada açıklamış. Staking ödülleri. Yani coinlerini stake edenlere verdikleri ödüllermiş. Ve bu da takip edilemiyor. O yüzden orada o şekilde girilmiş. Burada da aynı şekilde chart'a bastığınız zaman 2032'ye kadar gösteriyor bakın. Buradan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde analizimizi yapıyoruz. Ondo'ya bakalım mesela. Ondo. Biliyorsunuz RV alanında önemli bir proje. Çok güzel bir proje. Ancak vesting kısmına baktığımız zaman gördüğünüz gibi şu alan çok güzel. Bu alanda hiçbir sıkıntı yok. Ama biz 2025 kaçıncı ay bilmiyorum burada. Yazıyor olması lazım zamanı. Şu timeline'a baktığımız zaman şurası muhtemelen. 2025 Ocak civarları. Daha farklı gösteriyor mu diye bakıyorum. Aynen 18 Ocak. 18 Ocak 2025'te açılacakmış. Bunlar için farklı bir site daha var. Token Unlocks diye. Orada direkt bir sonraki kilit açımının ne zaman olacağını gösteriyor. Onu da size paylaşacağım linkini. Chart'a geldim. Burada Ocak 2025'te olan arz artışını görüyorsunuz. %14.25'ten %33.9'a çıkacak. Şimdi bu çok kötü bir şey. Piyasa değeri 2 katından hatta 2,5 katına neredeyse yaklaşacak piyasa değeri. Bu gerçekten çok olumsuz bir şey. Şimdi biz bu konuda ne yapabiliriz? Evet, proje çok güzel olabilir. Ama bunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Çünkü çok çok güzel projeler var. Yürümedi. Neden? Çünkü arz yapısı kötüydü. Bir bu arz yapısını değerlendiriyoruz. Mesela buradan aldık diyelim ya da şuralardan almıştık. Şuraya kadar tutalım mı diye düşünürseniz şöyle bir durum da olabilir. Burada %33'lük olan kısma geçiş tam olarak burası olabilir ama öncesinde bu beklentiyi yani kilit açılımının beklentisi fiyatlanabilir. O yüzden fiyat düşebilir. İlla tam bu ana geldiği zaman fiyat düşecek diye bir olay yok. Önemli olan şey bu. Buna dikkat etmeniz lazım. Yani siz bir coin alıyorken onun arz takvimine çok dikkat edeceksiniz. Ona göre risk ayarlamanızı yapacaksınız. Örneğin çok beğeniyorsunuz, mükemmel bir proje olarak görüyorsunuz ama arz takvimi kötü. O zaman ayırmak istediğiniz bütçeyi kısabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani dediğim gibi risk ayarlamak önemli. Arz yapısına bakıyorsunuz, projenin nasıl kaliteli olup olmadığına bakıyorsunuz. Bunları birlikte değerlendiriyorsunuz. Şimdi bir de örnek bir proje göstereyim. Güzel olan. Örneğin Matic. Matic'i bilmeyen yoktur zaten. Polygon. Girelim. Bakın gördüğünüz gibi dolaşımdaki arz toplam arzın %99.2'si. Yani bununla ilgili herhangi bir şekilde şey yapacağınız bir durum yok. Endişe edeceğiniz bir durum yok. Artık bunun poligonda bakacağınız tek şey ne olabilir? Proje artık ve projenin ilerleyen süreçte ne yapacağı veya popülerliği. Yani bildiğiniz gibi Matic eski boğanın bir coin'i.
Eskiden çok iyi işler yapmış bir coin ama artık sezon değiştiği için bazı coinler yavaş yavaş unutuluyor diyeyim. Yoksa Matic bence gayet iyi bir coin. Ama dediğim gibi bazı coinlerin vadesi doluyor. Artık onunla ilgili heyecan duyanlar gittiği zaman, o coin'in popülerliğini kaybettiği zaman artık coin bir duraklama sürecine giriyor, gerileme sürecine giriyor, beklenilen performansı vermiyor. Bunların hepsini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Benim anlatacaklarım bu kadar bu konuyla alakalı. Bu şekilde bakacaksınız. Hatta yani bakın VL'de birçok e, popüler insan bunu pazarlamış olabilir size. Kötü bir coin mi? Hayır. Kötü coin olmasıyla alakalı değil. Mesele arz yapısı. Gördüğünüz gibi bakın %3.3'ü sadece dolaşımda. Böyle bir coin'den ne bekleyebilirsiniz? Zaten bakın price diyor. Fiyat, market cap. Şimdi fiyatın olduğu şekli görün. Bir de market cap'e bakın. Gördünüz mü? Fiyat buraya kadar düştüğü halde market cap daha yüksekte. Market cap şu an 500 milyonda. Şu fiyat yani şuralardayken 300 milyon, 200 milyon civarında takılıyormuş. Ama o fiyatlardan daha aşağıda bir fiyata olmamıza rağmen market değeri yüksek. Yani bu coin aslında büyüdü. Anladınız mı? Yani kendini genişletti. Daha çok e, para içeri soktu. Ama fiyat yükselmedi. Fiyat hatta düştü. Sizin bakmanız gereken şey coin'in başarısıysa, coin'in ne kadar büyümesiyse, şirkete aşıksanız o zaman diyeceğim bir şey yok. Ama sizin ilgilenmeniz gereken tek şey fiyat. Çünkü ona göre para kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Size market cap para kazandırmayacak. Ama değerlendirmek için market cap'i göz önünde bulundurmak zorundasınız. Çünkü fiyata en çok etki eden şeylerden bir tanesi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Aşağıda sorularınız varsa sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.